Oyunlaştırma ve geri bildirimin gücü hakkında da biraz bize bilgi verebilir misin? Tabii ki. Birbiriyle o kadar ilintili iki konu ki bu. Tanımlardan yola çıkarsak ne kadar bağlantılı olduğunu da görürüz. Şöyle, bizim oyunlaştırmadaki temel amacımız aslında bir hedefi gerçekleştirebilmek için davranış değişikliği sağlamak. Çok basit haliyle. Geri bildirimin amacı da aslında buna yakın bir şey. Benim yaptığım bir davranışla ilgili ya da bir süreçle ilgili karşı taraftan aldığım o davranışa yönelik ya da o sürece yönelik aldığım bildirimler. Onun amacı ne? Yani geri bildirimin amacı ne? Benim işimi daha doğru yapabilmek, daha verimli hale getirebilmek. Hani oyunlaştırma ve geri bildirime baktığımızda ikisi de aynı yere çıkıyor diyebiliriz. Yani işin daha verimli, keyifli olmasıyla ilgili bir konu. Daha önce konuşmuştuk. Geri bildirim çok çok önemli bir konu insanlık için, insanlar için. Çünkü ben hayatta tekil varlığımı sürdürmüyorum. Bireylerle birlikte varım. Eğer seninle bir ilişki kuruyorsam bu ilişkiyle ilgili bir geri bildirim almak isterim. Veya bir iş yapıyorsam o işle ilgili bir geri bildirim almak isterim. Bunun nedeni de şu. Eğer doğru yapıyorsam bir şeyi, evet Koray bunu doğru yapıyorsun, böyle devam et konusunu dışarıdan, üçüncü bir gözden duymak isterim. Eğer de bir yerlerde yanlış yapıyorsam veya düzeltmem gereken bir şeyler varsa yine bunu da üçüncü gözden duymak isterim. Şimdi burada bizim genel problemlerimizden bir tanesi şu. Geri bildirimi ya hiç vermiyoruz ya veriyoruz ama üslubuyla vermiyoruz ya da çok subjektif veriyoruz. Yani subjektif dediğim şey şu, tamamen davranışı özelinde değil de kişinin kişiliğine yönelik veriyoruz geri bildirimleri. Bu veriyoruz dediğim şey şu aslında genel iş hayatından bahsediyorum ve sosyal hayatta da buna yakın neredeyse. Şimdi burada işte oyunlaştırma bize bazı alanlarda çok ciddi güç sağlıyor. Birincisi şu bir kere. Birçok kültürde ya da kurumda geri bildirim vermeyle ilgili bir süreç yok. Yani neredeyse insanlar hiç geri bildirim almıyorlar. Ben bunu gerçekleştirdiğim atölyelerden de görüyorum. Atölye sonucunda hani çıkan en önemli konulardan bir tanesi ben geri bildirim alamıyorum. Lütfen bana geri bildirim versin yöneticim ya da biri. Bu çok ciddi bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. İkincisi şu, geri bildirim alıyorum ama öyle bir geri bildirim ki, geri bildirim demeye bin şahit. Tamamen subjektif, kişinin kişiliğine yönelik davranışları bile yok. Böyle bir ortamda işte oyunlaştırma bize şunu sağlıyor. Bir, geri bildirimin sistematik bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Çünkü dijital bir ortam zaten. İki, bu geri bildirimin kişiliğinden ziyade yani bireyin kişiliğini bir kenara koyuyorum. Yaptığı işe ve davranışa veriyorum sistemde yani bir oyunlaştırma sisteminde bu sistem bize geri bildirimi davranışa yönelik verir. Ne demek istiyorum? Şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki ben bir satış profesyoneli olarak ki bugün 30 tane arama yapmam lazım. 5 tane teklif vermem lazım. Diyelim ki 20 arama yaptım. 3 teklif verdiysem tamamen objektif olarak buna yönelik bir geri bildirim alıyorum. Eğer 30'dan fazla arama yapıp diyelim 6 teklif verdiysem de yine buna yönelik bir geri bildirim alıyorum. Yani neyse o. Çok objektif bir geri bildirim alıyorum. Sistematik bir geri bildirim alıyorum. Dolayısıyla burada aslında oyunlaştırma bize şunu da sunuyor. Bireylerin, birey dediğim yönetici ya da geri bildirimi kim veriyorsa onların verdiği geri bildirimin subjektifliğini yok ediyor. Bu çok önemli bizim için. Ben kendi davranışıma ya da yaptığım şeye ya da yapmadığım şeye geri bildirim almaya başlıyorum. Bu nedenden dolayı oyunlaştırmanın en güçlü özelliklerinden bir tanesi geri bildirim unsurudur diyebiliriz. Ve temel yaklaşımlarından bir tanesi de şu. Ben geri bildirim almazsam eğer çalışan olarak ya da birey olarak nasıl geliştireceğim kendimi? Yani iyi yaptığımı nasıl bileceğim ya da yanlış yaptığımı nasıl bileceğim? Bunu mutlaka sistemlerin içine eklemek gerekiyor. Oyunlaştırma burada büyük bir güç bizim için.